Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık çanta modelini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen, bir günde bir tane çanta örebileceğiniz gerçekten kolay bir model. Şöyle içini göstermek istiyorum. Cüzdanınız, anahtarınız ve telefonunuz rahatlıkla sığar. Ben şöyle bir çıt çıt ekledim ve elimde olan deri bir etiketim vardı. Onu da yapıştırdım. Gerçekten çok şık oldu ve elimde olan şöyle bir zinciri hemen şöyle göstermek istiyorum. Diktim arkadaşlar. Şöyle burası çok abartılı durmasın diye hemen şurayı diktim. Gerçekten çok şık oldu. Hemen şöyle tersini de göstermek istiyorum. Evet, hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Şöyle makrame bir ip kullandım arkadaşlar. Aldemir'in soft polyester makrame ipi. Hemen renk kodunu vermek istiyorum. Gerçekten rengi çok güzel. Şöyle 022 arkadaşlar renk kodu. Maalesef bazı arkadaşlar kaç milimetre diye soruyor ama maalesef üzerinde milimetresi yazmıyor ama orta kalınlıkta bir makrame ipi, onu belirtmek istiyorum. Kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ kullandım. Benim elim gevşek. Sizler elinize göre herhangi bir numarada tığ kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. İpime bir düğüm attım. Şöyle iyice sıkıştırdım. Ve zincir çekmeye başlıyorum. Toplamda 64 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 64 tane zincir çekip hemen dönüyorum. Ben toplamda 64 tane zincirimi çektim. Son çektiğim zincirden tırnağımla tutuyorum ve bir tane daha zincir çekiyorum. Tırnağımla tuttuğum zincire batıp 2 tane aynı zincirin içine sık iğne yapıyorum. Başta ve sonda aynı zincire 2'şer tane batacağız. Şimdi daha sonra tek tek 9 tane sık iğne yapıyorum her bir zincire batarak. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi burada alt kavis yapacağımız için 1 2 3. zincire batıp yine yan yana 9 tane sık iğne. İlk sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi üst kavis yapacağım ve hemen önümdeki zincirin içine 3 tane sık iğne. 1 aynı zincire 2 aynı zincire 3 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra yine 9 tane sık iğne yan yana. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine alt kavis yapacağım. 1 2 3.'ye battım. İlk sık iğnemi yaptım. Yine 9 tane sık iğne. Birinciyi yaptım. 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9. Üst kavise geçiyorum. Aynı zincirin içine 3 tane. 1, 2, 3 ve yine yan yana 9 tane sık iğne. 1, 2, pardon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve yine burada son olarak alt kavisle başladığımız için alt kavisle bitiriyorum. 1, 2, üçüncüye battım ve yine 9 tane sık iğne. Birinciyi yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet arkadaşlar, 9 tane sık iğnemi yaptım ve bir tane zincirim kaldı. O zincirin içine toplamda 2 tane sık iğne yapıyorum. Başta 2 sık iğne ile başlamıştık. 2 sık iğne ile bitiriyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Şimdi hemen önümdeki sık iğne tepesine şöyle tek tel alarak batmaya başlayacağız. Bütün sıralar artık. Ve ilk sık iğne tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Daha sonra yine yan yana 9 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın yine alt kavis bölümüne geldim. 1, 2, üçüncüye yine bakın bu şekilde önden batıyorum. Pardon, arkadan batıyorum. Ve yine 9 tane sık iğne. Bu yaptığım sık iğneyi de sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın tam üst kavisin tam ortasına geldim. Hemen buraya yine 3 tane sık iğne. 1, 2, aynı yere 3. sık iğnemi yaptım ve yine 9 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın alt kavise geldim. 1, 2, üçüncüye battım. Ve yine 9 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tepe noktasına geldim. Aynı yere 3 tane. 1, 2, 3 tane sık iğnemi yaptım. Ve 9 tane sık iğne yine yan yana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın son olarak alt kavise geldim. Yine burada 1, 2, üçüncüye battım. 9 tane sık iğne. 2, 3,
4 5 6 pardon 6 7 8 ve 9. Bakın burada bitmiş gibi görünebilir ama şöyle arkadan şu ilmeğe de batıyorum. 2 tane, 1 ve 2. Muhakkak sıralarınızı hep sayarak yapın arkadaşlar. Bakın ikinci sıramızda bu şekilde devam ediyor. Az önce dediğim gibi böyle kocaman göründüğüne bakmayın. Örüldükçe çekilecek. Evet. Şimdi üçüncü sırada artık hep aynı şekilde. İkinci sırada ne yaptıysak tüm sıralarda aynısını yapıyorum. Bir zincir çektim. Çevirdim. İlk sık iğneye 2 tane sık iğne. 1 2 9 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bakın alt kavise geldim. 1 2 üçüncüye şöyle arkadan batıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tam tepe noktasına geldim. 3 tane. 1 2 3. Videoyu buraya kadar kesmedim arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşların kafası karışmaması için eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde alt kaviste 3. zincire batıp daha sonra 9 tane sık iğne, tam üst kavise geldiğimizde aynı trabzan tepesine 3 tane sık iğne diyerekten sona kadar gidiyoruz arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine 9 tane sık iğne yaptım. Bakın burayı kesinlikle unutmayın. Burada sanki sık iğne sırası bitmiş gibi görünüyor ama zaten saydığınızda anlayacaksınız. 9 taneden sonra hemen şöyle arkaya batıyorum. 2 tane. Bu başta ve sondaki 2 taneyi unutmuyoruz. Evet, bu şekilde ben göz kararı uzunluğunu ayarlayacağım arkadaşlar. Ben de şu anda ne kadar öreceğimi bilmiyorum. Şöyle katladığımda istediğim boyuta geldiğimde bırakacağım. Ben şu anda istediğim boyuta gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim için yeterli uzunluğa geldim. Benim için bu kadar uzunluk yeter. Hemen şöyle ölçü vermek istiyorum. Şöyle iğneme baktığımda 24 santim. Şöyle uç kısımdan diğer uç kısma kadar 40,5 santim diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şu şekilde bakın, şu şekilde kıvıracağız ve şu şekilde benim için ideal boydur. Bir sıra sık iğne de yapacağız. Onun genişlemesi de olacak tabii ki. Hemen bakın, burada son bitiş yerimdeyim. Kamerayı biraz yakınlaştıracağım. Şöyle bir sıra sık iğne yapmak istiyorum. Normal 2 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çektim ve hemen şuradan önüme gelen ilmeklere batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle zaten bakın birer sıra, her bir ilmeğe bir tane yapmamız yeterli olacak. Bu şekilde. Bakın ilmekler zaten önümde. Çok fazla bir yere 2 kez batmamaya özen gösterin. Ne çok fazla gerilsin ne de çok böyle marullanma olsun. Onu kendiniz ayarlayın.
Yani şöyle yapabiliriz. Bakın şöyle çizgiler var. Her bir çizgiye şu şekilde birer tane ekleyebiliriz sık iğnemizi. O zaman ne marullanma olur ne de çok gerilme olur diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde ben her bir şöyle ilmeğe sık iğne yapmaya devam edeceğim. Hemen köşeye gelene kadar şöyle göstermek istiyorum. Şu köşeye gelene kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben şöyle sıramın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok düzgün oldu. Az önce dediğim gibi şu çizgilere birer tane yaptım ben de. İç ve dış çizgilere birer tane. Sıranın sonuna geldim. Bakın ilk başlangıç noktasında arada yürütüyorum. Bakın tam şu köşeye gelmeden bakın şöyle bir iki tane çizgide kaldım. Şöyle şu ikinci çizgiyi de aynı şekilde yapıyorum. Sık iğne. Bakın en son çizgide hemen o çizgiye geçiyorum. Kaydırma yapıyorum. Şöyle arkada şurayı da çekiyorum. Evet. Daha sonra bakın tek tek batıp kaydırma yapıyorum. Burası bizim kapak kısmımız olacağı için daha düzgün, güzel bir görüntü sağlamak amaçlı şöyle şurayı kaydırma yapmak istiyorum. Evet. Tek tek batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şöyle tepe kısmını da göstermek istiyorum. O yüzden kesmiyorum. Şöyle tek tek battım. Evet. Bakın burada şu tam tepe kısmı iki tane zincir var. Atladığımız iki zincir o. Hemen onun tepesine batıyorum. İlk zincirin kaydırmamı yapıyorum. İkincisine battım. Kaydırmamı yaptım. Daha sonra diğer tarafa geçiyorum ve kaydırma yapmaya devam ediyorum. Evet. Hiçbir yere atlamadan tek tek batarak kaydırma yapıyorum. Şöyle şurada bir şaşırma olmaması için her tarafı göstermek istiyorum. Bu bölüm bizim ilk çektiğimiz zincir bölümü arkadaşlar. O yüzden tam trabzan tepesi gibi olmuyor. Evet. Şöyle tek tek bakıyorum doğru mu diye. Evet. Şu şekilde bakın. Tam şu bölüme geldim. Buraya batmıyorum. Hemen karşıya geçiyorum ki burada bu ovallenme olmasın. Hemen karşıya geçtim. Bu şekilde devam ediyorum. Evet. Şöyle de göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde devam edeceğim. Yan tarafı da aynı şekilde sık iğne yapacağım. Şuraya gelince burayı yine şu şekilde örüp burada bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben çerçevemi de bitirdim. Hemen şurayı da belirtmek istiyorum. Bakın şu bölüme de kaydırma yaptım. Onu da söylemek istiyorum. Başta söylemedim herhalde. O yüzden orayı da belirtmek istiyorum. Buraya da kaydırma yaptım. Hemen şu şekilde tutuyorum. Bakın bu bitiş noktamız. Şu bitiş noktamızı şu şekilde katlıyorum. Şunu da onun üzerine getirdiğimde çantamız hazır olacak. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bu ayarlamayı nasıl yapacağız? Ben az önce bir saydım. Bakın şöyle dışarıya bakan trabzanlar, şeritler, onları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'de az önce tamam gelmişti. Diğerinde de aynı şekilde 8. şeritten başlayarak dikmeye başlayacağım. Şöyle 8. diğeri de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğeri de burada. Bu şekilde. Evet. Şu şekilde tam gelecek. Ben şöyle bir yün iğnem var arkadaşlar. İpimi geçirdim. Hemen kamerayı yakınlaştırıyorum. Evet, yakınlaştırdım. Şöyle tekrar sayalım. Yanlışlık olmasın.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. şeritteyim. Bakın. Şu şekilde. Hemen şöyle öncelikle içten iğnemi soktum. Şunu şöyle uzunca bırakıyorum. Daha sonra içten ona bir düğüm atıp arkadaşlar dikeceğim. Daha doğrusu saklayacağım. Bakın. Şöyle başladık. Evet, hatta şuraya bir düğüm atalım ki açılmasın. Evet, sıkıca bir düğümümü attım. Daha sonra şöyle bakın. Aynı yönde hep dikeceğiz. Bir bu ilmekten alıyorum, bir karşıdan alıyorum. Biraz iğnem büyük, biraz daha küçük varsa sizde daha güzel olacaktır. Hep aynı yönden bakın. Aynı yönden ilmeklere geçirerek dikiyorum. Bu şekilde. Şöyle ayarlıyorum. Evet. Tam karşı karşıya gelen ilmeklerden geçirerek dikiyorum ve şu uca gelene kadar dikmeye devam edeceğim. Şöyle birer tane daha yapalım. Evet. Şöyle uca gelene kadar devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dikişlerim gayet düzgün, çok güzel oldu. Son ilmeklerim var. Hemen onlara da batacağım. Evet. Bu şekilde bitirdim. Bakın. Şu ilmeği içinden geçireceğim, iğneyi. Şurada bir garip görüntü olmaması için hemen şöyle nereden sokabilirim? Evet, şuradan şöyle soktum. Harika. Becerdik. Şöyle şuradan da çok sıkmadan iğnemi çıkarıyorum. Biraz şöyle uzunca kestim. Bakın, herhangi bir ilmeğe batıyorum. Şu meşhur düğümlerimi yapmadan olmaz biliyorsunuz. Ben o düğümleri yapmak zorundayım. Şöyle hemen ucunu yakmak istiyorum. Saklarken şöyle önüme gelen ilmeklerin içinden geçirerek ipimi saklayacağım. Şimdi videoyu çok uzatmayalım. Birazdan saklarım onu. Evet, bu tarafı gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde bitirdik. Şuradaki ipimi de aynı şekilde sıkılayacağım ve az önce gösterdiğim gibi içinden bir düğüm atarak gizleyeceğim. Diğer tarafını da dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben diğer tarafını da diktim. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen şöyle katlayıp göstermek istiyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Evet, hemen şöyle çıtlarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle dikilen çıtlardan var. Hemen şöyle çıtlarımı dikeceğim. Gold rengi kullanacağım. Elimde gold rengi var. 2 tane askım var arkadaşlar. Karar veremedim. Şöyle gold askı çok yakışır diye düşünüyorum. Ama şöyle siyah bir askım da var. İkisi arasında karar veremedim. Hemen şöyle askıyı asmayı da şu kenarlarının çok büyük olmasını istemediğim için diğer aparatlardan takmadım. Şu şekilde şunu takacağım. Gördüğünüz gibi hemen kolaycacık askım takılıyor. Çıtlarımı takacağım. Daha sonra da şöyle minik bir etiketim var. Ya şuraya ya da şuraya dikmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ben süslemelerimi yaptıktan sonra tabii ki askılarıma da karar verdikten sonra kapanış için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben askımı taktım. Etiketimi taktım ve çıtlarımı diktim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel bir çanta oldu. Hemen şöyle şunları göstermek istiyorum. Arkadaşlar, kenarına aparat takmadım.
direkt şöyle şu halkaların içinden diktim arkadaşlar. Şöyle bakın, daha güzel görünüyor. Eğer aparatlı olsaydı, çok şöyle aparatlar buldum aslında şuraya takmak için, ama çok kaba duracak gibi geldi. O yüzden hemen aparatları çıkarıp şu şekilde diktim. Bence çok hoş ve çok şık oldu. Sizler kendi zevkinize göre askı kısmını tamamlarsınız. Gördüğünüz gibi çıtlarımı da diktim. Hemen tabii ki şuraya şöyle bir çıtını takalım. Evet, etiketimi de yapıştırdım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.